Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç, ay ve stelyum yengeçlerde dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili yengeç burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Her zamanki gibi değilsen bile çok ama çok iyi olmanı diliyorum. Durumlar biraz acil diyoruz sevgili yengeç burcu. Bakalım senin için akacak olan enerjiler nelerdir? Çok merak ediyorum. Sana gelecek olan mesajlar nelerdir? İlk kartımı alıyorum ikizler burcu. Toprak kızı. Öncelikle beklediğim bir şöyle. Aslında ben kartların tamamını açacağım ve bu şekilde yorum yapacağım arkadaşlar. Dünya kartı. Şimdi burada beklediğim bir haber varsa bu sana gelecek. Aynı zamanda dünya nimetlerinden faydalanmaktır ama şunu gördüm aslında yengeç burcu. Yani senin için bir süreç kapanıyor. Kapanmak üzere ve kapanacak. Haziran ayının yani 12 Haziran akşamı bu video yayınlanıyor olacak arkadaşlar. 2025 12 Haziran. Sonrası için niyet alıyorum. Fakat sen ne zaman denk gelirsen o andan itibaren senin için geçerlidir. Mutlaka alman gereken bir mesaj vardır. Burada bir tamamlanmak, bir başarı, bir ödül, bir armağan, beklediğim bir haberin sana gelmesi. Bir sınav sonucu da olabilir arkadaşlar. Herhangi bir sınav olabilir bu sevgili yengeç burcu. Burada arkadaşlar dünyaya açılmak ya da yer değiştirme ile ilgili konular gündemine gelebilir. Bir bakalım nedir diyelim. Direkt kuru kuruya konuşmayalım açıkçası. Kartların tamamını açalım ve bu şekilde devam edelim. Burada ben senin birazcık pişkin pişkin güldüğünü görüyorum. Pişkin pişkin derken bu kötü anlamda değil, yanlış anlaşılmasın. Hani şöyle bir şey var ya. Birileri oyun yapar ya da birileri oyun kurar ya da zaten hiçbir şey gördüğümüz gibi değildir. Her gördüğümüzde insan değildir arkadaşlar. Hayat zaten çok enteresan. Peki burada hani işte oraya bağlayacağım. Yani şöyle düşün. Hayatının merkezinde kişiler veya başka etkenler, başka durumlar. Bize sürekli korku pompalayanlar dahil. Dediğim gibi zaten her gördüğümüz insan da değil. Burada sanki birileri sana gülerken sen onlara çok daha ters ters gülüyormuşsun gibi bir etki var. Öyle bir başarıdan bahsetti aslında. Şöyle düşün, etrafın sanki çok karanlık, bir yerde bir şeyler yıkılıyor gibi ya da yıkılıyormuş gibi. Oyun kuranların oyununun bozulması gibi bir şey düşün yani. Herkesin enerjisi tükeniyor, senin enerjin çok yükseliyor gibi. Bakışların çok keskinleşiyor, aklın çok keskinleşiyor, zihnin çok keskinleşiyor, oyunculuğun çok keskinleşiyor, cesaretin yeniden artıyor ve açığa çıkıyor. Zaten hiçbir şeye ihtiyacım yok, gücümün nereden geldiği belli diyorsun, inancım yüksek diyorsun yengeç burcu. Burada bir cesaret vardır. Bu süreçte aklını ve mantığını kullanmak senin için çok önemli olacaktır. Emeklerinin karşılığını alabileceğin gibi. Burada arkadaşlar bir yolculuk, bir seyahat gözüküyor pek çok yengeç burcu arkadaşıma. Ama burada hayatının geneliyle ilgili, dünyaya açılma ile ilgili ya da varlığını dünyaya gösterebilme ile ilgili mantığını kullandığın ölçüde, yani mantığını kullandığın sürece çok cesurca bir adım atmak vardır ve artık görünür olmak vardır. Özellikle geçtiğimiz 21'li vadelerde, burada vade çok da önemli değil, üçlü vadeler de olabilir, artı eksi de olabilir. Kendisini geri plana atan ya da bir şeylere küsen, sisteme küsen, insanlara küsen, haksızlığa küsen, başka şeylere küsen, kendini geri plana çeken pek çok arkadaşım için söylüyorum özellikle. Bir şeylerin artık ne kadar sahte olduğunu fark edip açığa çıkmak vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi gücünle, kendi aydınlığınla, kendi bilincinin yükselmesiyle işte o sana gülen durumlar, olaylar, kişiler neyse onların üzerine çıkmak ve burada bir kahkaha atmak vardır. Yani böyle bir enerjiden bahsediyorum. Oyununuzu bozarım gibi bir şey var yani burada. Öyle bir şey söylemek istedim şu an. Şu an öyle bir şey söylemek istedim. Dalga geçmek vardır yani dalga geçmek vardır. Şimdi su kraliçesi bakalım. Su kızı. Karıştıralım ve devam edelim. Şimdi toprak kralı düştü arkadaşlar. Bir alalım. Bu süre zarfında güzel destekler alacaksın ve sabrının karşılığını, ödülünü alacaksın. Burada artık gerçekten dünya nimetlerinden faydalanmak vardır. Fakat dünya nimetlerinden faydalanırken dünyevi olarak kalmamak vardır. Umarım anlatabildim burayı.
Sabrın, yani bu nasıl bir şey biliyor musun? Hani tam şimdi dünyada yaşıyoruz, işte herkes paranın peşinde, herkes bir şeylerin peşinde. Bazı insanlar hani buna sırtını döner, yani çok böyle umurunda olmaz. Ya işte oradaki dengeyi iyi sağlayabilmek vardır. Para istiyorsan mesela bu para sana gelir. Mesela değil, öyle hani para istiyorsan bu para sana gelecek. Hak ettiğin bir şey varsa bu sana gelecek. Mutlaka al. Arkanı sırtını dönme. Ama aynı zamanda bir taraftan maneviyatını korumak da vardır. Büyük bir sabır da vardır. Yani o yaşadığın alan içinde ben nereye aidim, burası neresi? Çok böyle kendimi tutarak konuşmaya çalışıyorum. Deme noktasında, ya bu nasıl bir şey? Şöyle düşün Yengeç Burcu. Ulaştığın nokta nasıl bir şey biliyor musun? Çok sevdiğin birini düşün. Seni gerçekten koşulsuz seven, annen olabilir, arkadaşın olabilir, eşin, kim olursa, hayvanın olabilir. Çok sevdiğin bir şeyi düşün. Senden çok uzakta. Her zaman görüşemiyorsunuz, her zaman konuşamıyorsunuz. Ama elini kalbine götürdüğünde onu hissediyorsun. Yani öyle bir etkiden bahsediyor. Anlatabiliyor muyum? Burada çok böyle temiz bir alanda kalmak vardır arkadaşlar. Ve her anlamda nasibini almak vardır. Bir sağlamlık gelecek hayatına sevgili Yengeç Burcu toprak altılısı. Ateş altılısı, bu çok güzel arkadaşlar. Geçmişte yapmış olduğunuz iyiliklerin karşılığını mutlaka alacaksınız. Belki somut olarak pek çok şeyin karşılığını görememiş olabilirsin. Birileri seni ya da bir şeyler seni gerçekten bir şeylere çok küstürmüş olabilir. Hakkında çok gelmiş olabilir. Buna sen müsaade etmiş olabilirsin Yengeç Burcu. İşte alın dünya sizin olsun gibi olmuş olabilir. Geçmişte yapmış olduğun iyiliklerin karşılığını alacaksın. Yine bu dönem yardımlaşmak senin için çok önemli olacak. Yengeçler zaten yardım ederler arkadaşlar. Yani yengeçlerin minnoşluğu. Onlarda başka bir şey var, yani öyle söyleyeyim. Burada bir başarıdır, yani bir zaferdir. Cesaret, zafer, görünür olmak, alkışlar içerisinde olmak, alkışlanmak, açığa çıkmak. Hak ettiğim bir şeyi almak. Önümüzdeki altılı vadeler çok önemli. Ayın 6'sı, şimdi 12 Haziran akşamı yayınlanacak ama ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı Haziran ayı içinde geçerlidir sevgili Yengeç Burcu. Temmuz tarihlerine de yine bir dikkat et. Bu tarihlerde eline geçecek olan paralar, yaptığın işten dolayı geçecek olan paralar, yakınlarından para gelir, yaptığın işlerden para gelir. Medya ile alakalı işler yaparsın, buradan para gelir. Her türlü sahne sanatları, bak şimdi burada spiritüel alanlarla ilgilenen Yengeç Burcu arkadaşlarım. Belki bunlarla ilgili eğitime başlayabilirsin, yapıyorsan. Görünürlüğün çok daha artar. Saygınlığın çok daha artar. Çok daha sana güvenirler. Her türlü burada hislerinin artması vardır. Anne kokusu vardır. Sevgili Yengeç Burcu, anaçlık vardır. Böyle bir etki var açıkçası. Çok sevdiğim bir söz var ya, hani herkes kalbinin ekmeğini yer. Böyle bir şey var burada yani. Yine bu dönem yardımlaşmak, iyilik yapmak çok önemli olacaktır. Çünkü yapmış olduğun işi, hani ben her zaman söylüyorum ya, çünkü benim inancım odur. Bize ait olan hiçbir şey bizim değildir. Yani şöyle düşünün, bir insan senelerce eğitim alır. Bakın ya, diyoruz her gördüğüm zaten insan değil. Şimdi birileri eğitim alır. Bak şimdi eğitim alır, tamam mı? İşte ne bileyim, çok iyi müzisyen olsun, çok iyi ressam, çok iyi oyuncu olsun, çok iyi bilmem ne olsun. Ya da işte bu alanlarla ilgili bir şey olsun. Eğitim alır. Hani belki bir şeyleri öğrenebilir teknik olarak ama ruh yoktur. Onu oraya geçiremez. Ama bir başkası da çocukluktan başlar. Ya da belki çok zor bir ailede büyümüştür, eğitim alamamıştır, yeteneklerini açığa çıkartamamıştır. Yıllar sonra eğitimi olmadığı konuda yıllarca eğitim, yani hem mektepli hem alaylı olanlara taş çıkartabilir. Anlatabildim mi söylemek istediğimi? Nereye bağlayacaktım? Asıl olandan bahsediyorum aslında, yani ortaya çıkacak olan potansiyelden bahsediyorum. Ama orada bir koptum arkadaşlar. Böyle bir şey yani. Tam olarak orayı denkleştiremedim ama öyle bir durumdan bahsetti arkadaşlar. Şimdi bakalım. Şimdi sevgili Yengeç Burcu, şunu söyleyeceğim. Vicdanı ya da duygusallığı çok fazla abartma. Daha çok mantıksal hareket etmen senin için çok önemli olacaktır. Burada arkadaşlar bir saygınlık kazanmak vardır. O yüzden görünür olmak, yaptıklarını yapmak, cesurca yapmak, bütün özgüveninle, bütün tatlılığınla, bütün minnoşluğunla, bütün yeteneğinle açığa koymak çok önemli olacaktır senin için.
Sana benzeyen ya da sana benziyormuş gibi gözüken, seninmiş gibi davranan ya da sana evetmiş gibi, evet sensin gibi davranan insanlara karşı birazcık dikkat et açıkçası. Hani burada dışarıdan gelebilecek olan bir tehlike yok. Zaten burada açılımın ana konusu da farklı. Eski yaraların açığa çıkabilir. Bunlar seni birazcık tetikleyebilir. Çünkü burada gerçekten sıkışmış ve bir türlü açığa çıkartamadığın bir potansiyel vardır. O yüzden gülüşün, bakışın, söylemin, eylemin ne yapabiliyorsan yap. Patlatabildiğin kadar patlat sevgili Yengeç Burcu. İçinde ne tutuyorsan bunu gerçekten açığa çıkart. Bakalım bir tane daha alalım. Ateş sekizlisi. Dörtlü var. Şimdi kupa kralı arkadaşlar. Bir tane daha alacağım. Önümüzdeki beşli vadeler, şimdi önümüzdeki beşli vadeler çatışma, güç mücadeleleri, kendinle verebileceğin savaş, etrafla verebileceğin savaş ve çatışma. Bunlara karşı lütfen çok dikkat et. Burada aslında dünya birazcık seni çağırıyor diyebilirim. Dünyanın birazcık sana ihtiyacı var diyebilirim. Kabuğunu çekilmek yerine dışarıya, hani dedim ya ne varsa boşalt. Duygularını asla gizleme. Ne biliyorsan açıkça yaşa. Duyguları ilgilendiren pek çok alanda büyük başarı var ve hislerin zaten çok yüksek olacak. Şifacı yanın çok artabilir. Şifacı derken evet bu alanlar da olabilir. Astroloji de olabilir. Bu alanlar da olabilir. Zaten pek çok şey doğuştandır arkadaşlar. Hani yine onun altını çizeceğim ama ya her gördüğümüz insanda değil. Hiçbir şey zaten gördüğümüz gibi değil. Mesela bazılarınızda böyle hani doğuştan bir şey vardır, işte hislerin çok kuvvetlidir. Ne bileyim çocukken işte böyle, mesela çocukken var mı bu? Bir kısım yengeçlerde bu olabilir. Hani çocukken bile böyle, ben mesela yapardım. Yazları köye gittiğimizde işte birinin bir tarafı yaralandığı zaman ya da kesildiği zaman ilaç yapmaya çalışırdım. Ya da işte elimle orayı iyileştirmeye çalışırdım falan. Bitkilerden ilaç yapardım. Gerçekten işe yarardı da. Böyle bir şifacı yanın çok artacak. Yani duyguları ilgilendiren pek çok meslek dalında gerçekten güzel fırsatlar elde edebilirsin. Geçmiş travmalarından kurtulmak yine çok önemli olacak. Duygularını asla bastırma ve asla kendini suçlama. Başkalarının yükünü taşımak zorunda da değilsin. Mide ve sindirim sistemi bölgesine birazcık dikkat etmende fayda var açıkçası. Sevgili Yengeç Burcu. Her duyduğuna da inanma arkadaşlar. Yani sadece şunu söyleyeceğim. Dünyanın sana ihtiyacı var. Sen de bunu yani elinden ne geliyorsa yap, öyle söyleyeyim. Peki şimdi en son sana Lenormand destesinden kart seçtireceğim sevgili Yengeç Burcu. Ama önce buradan bir kart çekelim bakalım neler gelecek senin için. Yani aslında ben şunu aldım. Şu kalbindeki yaraları ya da kalbindeki delikleri kapatabilmek, onları şifalandırabilmek ya da kalbini yeniden en böyle verimli hale getirebilmek, onu yeniden hissedebilme ile ilgili güzel enerjiler altında olacaksın. Bakalım ne gelecek. Şimdi Lenormand da çektireceğim ama 3 tane kart açacağım arkadaşlar. Herkes kendi kartını çekecek. Şimdi bu önümüzdeki arkadaşlar 5 gün 5 hafta. 5 hafta süreceğini zannetmiyorum. En geç Temmuz ayının 5'ine kadar. Temmuz ayının 4'üne kadar bazı böyle enteresan durumlarla karşılaşmak. Geçmişte yaşadığın olayları tekrar yaşıyor olacaksın. Bunlar hayatına tezahür edecek. Başa sarma, olayların tekrar etmesi ve kısır döngü. İşte burada diyor ki öğrenmen gereken bir şey var. Burada diyor ki sesini çıkartman gerekiyor. Yani geçmişte aynı olayı tekrar yaşadın. Orada nasıl tepki vermediğinde ya da ne öğrenmediğinde aynı olay tekrar etti. Buna bir bak sevgili Yengeç Burcu. Birazcık molaya ve dinlenmeye ihtiyacım var açıkçası. Çok yorgunluk var. Yani her anlamda bir yorgunluk var. Pek çoğunuzun arkadaşlar şimdi yuva geldi. Aile içerisinde sana stres yaratabilen kişiler ya da ailevi bir bağlantın olan kişiler. Kova, terazi, ikizler, özellikle hava etkili aldım. Yani güneşleri yükselenleri olabilir bu kişilerin. Sana baskılayıcı tutum sergileyenler. Yani senin o hassas tarafını nasıl söylenir? İşte çok sevdiğim bir hocamın bir sözü vardı. Yani bunlar zaten çok sevilen, yani aslında pek çok şey zamanında söylenmiş ve yaşanmış da.
Fazla mütevazi olmak cahilden nasihat dinlemektir ya arkadaşlar. Yani yengeçler, yani böyle çok verici olursun, çok iyi olursun, çok alttan alırsın, anlayışlı olursun. Ama karşındakinin ruhu yoktur. Karşındaki tam bir şeydir yani, nokta noktadır. Hiç söylemeyeyim orayı. Ama söylesem iyi olur aslında, bir rahatlama gelirdi. Sonra seni suçlamaya başlar mesela sevgili Yengeç Burcu. Şimdi burada arkadaşlar ailevi mevzular, yuva kurma isteği, aynı çatı altında olmak. Bu tarz değişimler, dönüşümler olacak. Bazı Yengeç Burcu arkadaşlarım ev alabilirsiniz. Hem de böyle bahçeli, müstakil bir ev alabilirsiniz arkadaşlar. Aile içerisinde Boğa, Başak, Oğlak. Oğlaktan ziyade Boğa, Başak ama Oğlak etkisi de var. Boğa, Başak, Oğlak ve Yay etkili kişiler varsa özellikle güneşleri, yükselenleri ya da stelyumları olabilir. Bu kişilerden gelecek olan çok güzel destek var. Ya bir yakının, ruh ailen de olabilir. İlla böyle hani diğer anlamda olması gerekmiyor. Güzel bir destek var. Yani pek çok Yengeç Burcu ev alabilir arkadaşlar. Böyle bahçeli güzel bir ev. Rabbim isteyen herkese nasip etsin diyelim. Yavaşlama, ağır işleyen bir süreç, zamanın geçmek bilmemesi. Evet, bir şeylerin böyle çabucak olmasını isteyebilirsin ama birazcık zamana yaymak çok önemli. Bu esnada kaplumbağa ve tavşanın hikayesini hatırlayabilirsin. Ve gökkuşağı, işte bu çok güzel. Sıkıntılı bir sürecin sonuna gelmek, kaostan sonra gelen refah ve iyileşmek diyor sevgili Yengeç Burcu. Daha ne desin? Zaten enerjiler çok yükseldi ama duygusal olarak böyle hayatında bir şeyler düzelse bile duygusal, hani şey deriz ya, bir çöktüm herhalde ben. Yani bir şeylerin ağırlığını çok taşıyabilirsin. Bazı insanlar öyledir çünkü bazı ruhlar öyledir arkadaşlar. Ben de bu yaşıma kadar nasıl geldim bilmiyorum. Başkasının acısına oturup saatlerce ağlıyorsan eğer, yani hissedersin mesela o acıyı, her şeyi, yani her şey bir enerjidir zaten. Bu sende birazcık yük oluşturabilir. İşte o noktada her şeyin aslında olması gerektiği gibi olduğunu, kendi sınırlarını çizdiğin sürece ya da kendi yapman gerekenleri yaptığın sürece ekstra bir hani kendine yük bindirmemenin çok daha sağlıklı olduğunu bilmen lazım açıkçası. Şimdi Lenormand'dan kart seçiyorum. Birinci kartım. Lütfen kartına odaklan. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen ve lütfen abone olmayı unutma. Tarot yorumları arkadaşlar aklı başında olan kişiler içindir. Onu söyleyelim. Hani ben her zaman diyorum ya, iyi niyetli arkadaşlarım için ya da insan kalanlar için yorumumu yapıyorum. Onu yine altını çizelim. Çünkü bunu neden söyleme gereği duydum? Mesela Koç burçlarında herkesin, burçtan ibaret değiliz. Hepimizin iyisi kötüsü var. Yani zaten her gördüğümüz insan da, bakayım bunu yengeçler çok fazla söyledim farkındaysanız. Şimdi demiş ki koçlara güzel şeyler söylüyorsunuz da yani bir koç benim hayatımı mahvetti demiş. Yengeçlerin de çok kötüsü var. Yani burada ne oluyor? Kişinin kendisini geliştirmesi, uyanmış ruhlar, tekamülünün farkında olanlar, merhameti, yani insan kalanlar. Yani o yüzden diyorum normal insanlar için yani tarot yorumları. Enerji okumaları diyelim. Ay bir dakika. Açmayacaktım. Neyse şuraya bir tane daha almayayım ya, tamam. İnşallah görmemişsinizdir. Şimdi bakalım, odaklan ve kartını seç sevgili Yengeç Burcu. Kartını seç. İlk kartı seçenler için. Şimdi ilk kartı çekenler arkadaşlar. Burada bir çapa atmak vardır. Diyor ki hayatında artık senin için yeni bir dönem başlayacak. Ve bu yeni ve kalıcı döneme çapa atacaksın. Yani bir kalıcılık vardır, bir sağlamlık vardır, bir güzellik vardır sevgili Yengeç Burcu. Ve burada bir haber, yani haber doğrultusunda, seni mutlu edebilecek bir haber doğrultusunda artık yeni bir şeylere kalıcılık. Bazılarını deniz kenarında yaşayabilirsiniz. Gerçekten taşınma, yer değiştirme gibi konularınız olabilir ilk kartı seçenler için. İkinci kartı seçenler, şimdi burada şey aktı arkadaşlar. İkinci kartı seçenler için dağları deldim tek başıma diye bir şey aktı açıkçası. Öyle bir şarkı vardı ya. Aşman gereken bir engel var. Yani burası için bir tane kart açalım. Gerçekten dağları aşmışsın, dereleri aşmışsın. Çok sıkıntılar çekmiş olabilirsin ikinci kartı seçenler. Aşman gereken bir sıkıntı daha var. Yani hayatın içerisinde. Bu belki bir sınav da olabilir, bir şey de olabilir, başka bir şey de olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Nedir diyelim. İşte burada aşman gereken bir sıkıntı var. Çözmen gereken bir sorun var. Belki borçların, halletmen gereken bir konu, bitirmen gereken bir proje. Bunu yaptığında çok büyük güzellikler gelecek hayatına. Her anlamda güzel bir şans gelecek dedi açıkçası.
Ve eğer bekarsan evlenebilirsin. İkinci kartı seçenler. Güçlü birileriyle işbirliği yapmak da vardır. Üçüncü kartı seçenler. Şimdi bunu zaten göstermiştim ama. Arkadaşlar burada böyle etkinliklere, kutlamalara, davetlere katılabilirsin. Dünya aleminde yani dünyada yani cenneti yaşamak nasıl olabilir? Bunu hissedebilirsin. Böyle bir güzellik yaşayabilirsin. İkinci kartı seçenler. Çok güzeldir burası yani gerçekten kendi yuvanı bulmaktır. Hadi buraya da bir tane seçelim, çekelim yani diğerlerine çektik. Aşk yani aşk gelecek. Üçüncü kart seçenler için. Yalnızsan aşk gelir. Yalnız değilsen hayatta karşı aşk olmaktır. Aşık olabileceğin bir şey yapmaktır. Az önce ben ne söylemiştim? Kalbindeki delikleri ya da yırtıkları hani o yeni kalp takmak gibi düşün yani. Bir şeyleri yeniden hissedebilmek, kalben yaşayabilmektir sevgili Yengeç Burcu. Peki çok konuştum herhalde. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok ama çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın diyorum. Son seçtiğin kartlar ile ilgili yani bu Lenormand'da seçtiğin kartlar ile ilgili kendi olumlamanı yorum kısmına yazabilirsin sevgili Yengeç Burcu. Her şey güzel kalbine göre olsun. Zorun kolaylaşsın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal.